Merhabalar değerli izleyenler. Bugün Bursa Özlüce Altınşehir'de 6 yıldır faaliyet gösteren Fashion S Butik'teyiz. Yanımızda Fashion S Butik'in kurucusu Sena Hanım var. Merhabalar Sena Hanım. Merhaba. Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Sena Odaman ben. 32 yaşındayım. Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunuyum. 7 yıllık bir evliliğim var. Bu evliliğimden 2 tane kız çocuğum var. Bir de sevimli dostum Pati Odimiz var. Çok güzel. Pati, kedi herhalde. Köpek. Köpek mi? Aynen. Cinsi nedir? French Bulldog. Aa, çok güzel. Peki sektöre nasıl başladınız Sena Hanım? Sektöre nasıl başladık? Bizim yıllardır alışveriş yaptığımız, çok sevdiğimiz bir ablamız Nurhan teyzemiz vardı. Biz hep ondan alışveriş yapardık. Evet. Eşimin annesi tabiri caizse kayınvalidem, pek hoşlanmıyorum gerçi bu kelimeden de. O da sürekli oradan alışveriş yapıyordu. Ya bir gün dedik ki biz neden bu işe girmiyoruz? Yani madem butiklerden bu kadar alışveriş yapmayı seviyoruz, biz de bir butik açalım ve müşterilerimiz olsun, kendi zevkimizin hitap ettiği bir ortam olsun diye düşünerekten kayınvalidemle beraber böyle bir işe başladık. Çok güzel. Yaklaşık 6 yıl bitti, 7. yılımızdayız. Çok güzel. Bu şekilde Peki başlamıştık. müşterilerinize ne tarz ürünler sunuyorsunuz? butiğinizde? Müşterilerimize ne tarz ürünler sunuyoruz? Öncelikle kendilerini rahat hissedebilecekleri, giydikleri zaman bir kıyafete mutlu olabilecekleri, o kıyafete hani aşkla sarılabilecekleri ürünler sunmayı tercih ediyoruz. Evet. Peki sizi diğer butiklerden ayıran özellikleriniz nelerdir? Diğer butiklerden ayıran özelliğin ben tatlı dil ve güler yüzümüz olduğunu düşünüyorum. Çünkü her müşterimizle farklı bir bağımız, farklı bir diyalogumuz var. Yani kıyafet her yerden alınabilen bir şey. Ama müşterinizin sizi tercih etmesi için sizin güler yüzünüz, onlara yaklaşımınızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki. Butiğinizde hangi markalar var acaba? Butiğimde hangi markalar var? Devamlı çalıştığım İstanbul markaları Klev, Fame, Bebe Plus, Derin, Okçu gibi köklü eski ürün markaların olduğu ürünler var. Peki Sena Hanım 2020 yılı size neler kazandırdı? Zor bir süreçti Evet, hepimiz yani için. 2020 yılı ilk başta aslında hepimizden pek çok şey götürdü pandemi yılı olduğu için. Çok kötü başlayan bir yıldı ama bana burayı kazandırdı. Ben buraya ara vermek durumunda kalmıştım 2 tane çocuk olduğu için. Annem tek başına devam ediyordu. O da artık çok yorulduğu için artık devretmeye karar vermişti. Ama bir gece oturduk düşündük. Hani burayı devralayım dedim. Ve 2020'nin bana kattığı en güzel şey tekrardan butiğimiz oldu aslında. Çok güzel. Peki 2021 yılının modası nedir? Hangi mevsimde hangi renkler tercih edilir sizce? 2021 yılının modası aslında bence daha farklı bir moda olacaktı ama bu pandemi bu moda sürecinde çok etkili oldu. Evet. Daha çok işte deri trench kotlar, jogger pantolonlar, Evet, biraz daha future çağına yaklaşık. Kesinlikle Evet. yani insanların kendini rahat hissedebileceği kıyafetlerin moda olduğu bir dönemdeyiz. Daha çok bloklu sivitler, renkli sivitler, yüksek bel pantolonlar, paçası lastikli jogger eşortmanlar tercih edilen bir dönemdeyiz. İnsanların kendini rahat hissedebileceği kıyafetlerin olduğu bir dönem. Peki Bursalı bayanların giyim tarzı nasıl sizce? Bursalı bayanlar siz de biliyorsunuz her zaman şık olmayı, gittikleri yerde her zaman gösterişli olmayı seven bir şehriz aslında biz. Ama bence bu pandemi döneminin bunda da çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani ben bile önceden bir yere giderken topuklu ayakkabım, eteğim, makyajım, fönüm eksik olmazdı. Şimdi dışarıya çıkarken altımıza bir eşortman giyip çıkıyoruz. Evet. Ama bence Bursalı bir kadın her zaman şıktır yani. Evet. Bence Her de, zaman kesinlikle. girdiği yerde mutlaka gözler ona çevrilir yani. Kendini belli eder. Kesinlikle. Peki hanımlar kıyafet alırken nelere dikkat ediyorlar? Sizi zorluyorlar mı? Ya tabii zorlandığımız konular oluyor. Bazen talebe cevap veremediğimiz konular da oluyor. Ama öncelikli olarak giydikleri kıyafetin içinde kendilerini rahat hissetmeyi istiyorlar. Bunun yanı sıra bütçedir, kullanım alanıdır, kıyafetin ihtiyacı var mı yok mu bunlar da artık çok önemli bir konu haline geldi. Ama bir bayan ihtiyacı olmasa da mutlaka bir kıyafeti beğendiğinde hani onu tercih ediyor. Ama öncelikli olarak dediğim gibi bütçeye dikkat ediyorlar, kullanım alanına dikkat ediyorlar. O kıyafete gerçekten ihtiyacı var mı yok mu buna dikkat ediyorlar ki bu son dönemde olan bir şey. Aslında önceden hiç böyle bir şey yoktu. Hani biri bir şey görürdü, ben bunu beğendim alayım gideyim derdi. Şimdi artık insanlar hem hesaplı hareket ediyor hem bu kıyafetin kullanım alanına dikkat etmek durumunda kalıyor. Yani çok karmaşık bir dönemdeyiz bence. Evet. Yani insanlar bile ne istediğini bilmeden alışveriş yapıyor. Sosyalliğin azaldığı bir dönemde
şu an az önce dediğiniz gibi insanlar dışarıya çıktığında çok da fazla önemsemiyorlar. Bu da halen yani sektörü biraz yaralıyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle, yani hani toptancıları yaralıyor. Toptancılar üretimi geniş yelpazeye yayamıyor. Biz geniş yelpazelere açılamıyoruz çünkü bir elbise alıyorsunuz, diyor ki benim artık sosyal alanım yok. Çünkü kimsenin sosyal alanı Evet, kalmayınca kesinlikle bütün kısıtlandı. hani alışverişler olsun, her şey kısıtlandı. Evet. Peki insan psikolojisiyle alışveriş doğru orantılı mı sizce? Bence Bu konuda doğru ne orantılı. düşünüyorsunuz? Bence doğru orantılı. Ya bir insan alışverişe geldiği zaman o an ihtiyacı var mı yok mu diye düşünmüyor aslında. Evet. Hani bu aslında önceden böyleydi. İhtiyacı var mı yok mu demeden o anki egosunu tatmin etmek için Evet. alışveriş yapıyor. Yani o an alışveriş yaparak geçici bir sürede olsa kendini mutlu hissediyor. O alışveriş yapıyor. Belki kapıdan çıktıktan sonra o alışveriş yaptığı için psikolojisi elbette ki bozulan çok müşterim de var. Ben bunu almamalıydım. Aslında buna ihtiyacım yoktu diye. Ama o an o alışveriş yaparken onlarda yarattığı o haz çok farklı. Yani ben de bir bayan olarak o Evet. alışveriş yaparken kendimizi çok farklı bir dünyada hissediyoruz. Çok farklı bir psikolojide hissediyoruz. Ama sonrasında psikolojisi de bozulabiliyor. Psikolojisi bozuksa güzel bir alışveriş yapamayabiliyor. Bazen diyor ki ben bugün diyor alışveriş modundayım diyor. Çok güzel alışveriş yapacağım diyor. Hiçbir şey beğenemiyor. Evet. Bazen çok mutsuz geliyor. Çok güzel bir alışveriş yapıyor ve buradan çok mutlu çıkıyor. Bence doğru orantılı olduğunu düşünüyorum ben. Evet, kesinlikle. Peki sizce moda nedir Sena Hanım? Bence moda, ben hiçbir zaman modaya uyum sağlayan bir butikçiyim ama hiçbir zaman modaya uyum sağlayarak giyinmemişimdir. Moda insanın kendine yakışanıdır. Çok klasik bir cevap olacak belki ama yani bir insan moda diye bir kıyafeti giymemeli. Bir insan o kıyafeti bu bana yakışıyor diye giymeli. Tabii ki de bunu yaparken döneminin kıyafetlerini tercih etmeli ama yani moda bence insanın kendine yakışandır. Her zaman bu yaşıma kadar savunduğum tek düşünce budur. Peki. Sizi izleyen hanımlara neler söylemek istersiniz? Beni izleyen hanımlara ne söylemek isterim? Yani her zaman beklerim ürünlerimle tanışmak için, benimle tanışmaları için. Farklı bir enerjimiz olduğunu düşünüyorum. Hani gelen müşterimizi mutlu gönderdiğimizi düşünüyorum. Hani ışığını, parlamayı seven her müşteriyi, her bayanı bekliyorum. Evet. Evet değerli izleyenler, Sena Hanım'la Fashion S Butik'te güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Önümüzdeki program görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz.